Doğum nedir? Ölüm nedir? Şimdi tabii bu konuda hem her birimizin bir miktar bilgisi var. Bugün birazcık farklı açılardan da bakarak bu konuyu birlikte sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Ve halleşeceğiz. Şimdi arkadaşlar, birçok kişi ölümden korkar. Ve bu korkusunda da haklılıkları vardır. Çünkü hayatı ve yaşamı sevmeyen bir kişi için ölüm korkusu kaçınılmazdır. Ve hayatla barışıp hayatı sevene kadar da ölüm korkusuna muhtaçtır, ihtiyacı vardır. Diğer taraftan bir bebek doğduğunda hepimiz seviniriz, hepimiz onu böyle e, içimize sokasımız gelir. Ve her şeyin küçüğünün kendini daha çok sevdirebileceği bazı prensipler vardır. Hani başta anne olmak üzere. Yani diyelim ki çocuğunu istediği kadar sevsin, yeni bir tane bebek geldiği zaman ona böyle biraz daha fazla akısı gelebilir. Bunların her bir tanesi bir mekanizmadır, bir sistemdir. Diğer taraftan her birinizin zaman içinde doğum ve ölümü birbirinden ayırt etme ile ilgili bir güdüsel mekanizması çalışır. Onları bir türlü bir araya getirmek istemez. Yani doğum bambaşka bir şey, ölüm bambaşka bir şeydir. Bu da belli realiteler için, belli algılamalar için yine gerekli olan bir şeydir. Şimdi arkadaşlar, bir mevsim düşünün. Şimdi diyelim ki ilkbahar. Bir bakıyorsunuz doğa canlanıyor, değil mi? Doğuyor. Çiçekler doğuyor, yeşiller pıtır pıtır böyle çiçekler açıp açıp kapatıyor. Evet ne kadar güzel diyoruz işte. Yavaş yavaş şimdi onlar yetişiyor. O yeşiller bir bakıyorsunuz ki kırmızılaşıyor, çiçekler açıyor, beyazlar açıyor. Ondan sonra adım adım bir bakıyorsunuz ki işte daha yetişkin hale geliyor, sarılar oluşuyor. Ondan sonra mevsim biraz daha böyle değişiyor. Mevsim itibariyle böyle tam böyle bütün o sarıların, güzelliklerin yazın sonuna doğru artık en sıcaktan orta yaza, oradan da bir bakıyorsunuz yaz sonu ve sonbahara geliyoruz. Şu anda da işte sonbaharın artık son dönemlerini yaşıyoruz. Ve burada şunu görüyoruz ki aslında bir taraftan hava daha serinliyor. Yapraklar, o yemyeşil yapraklar en dıştan en içe doğru sararmaya, kurumaya başlıyor. Hemen de birdenbire gelmiyor ölüm, değil mi? Hani önce habercileri geliyor. Ve o sararma en dıştan en iç kavrama doğru yavaş yavaş giderken bir bakıyorsunuz ki havalar biraz daha soğuyor, sertleşiyor, hop kış geliyor ve her şeyin üzeri bembeyaz bir örtüyle kaplanıyor ve ölüm geliyor. Bütün o yapraklar teker teker soluyor. İşte diyelim ki birçok bitkide olduğu gibi ve bir ölüm sessizliğine bürünüyor o ağaçlar. Tamamen yapraklarını, çiçeklerini, meyvelerini, her şeyini bırakmış. Ve bir bakıyorsunuz ki o ölüm zamanında bu sefer dinleniyor, bir halden bir hale geçiyor ve tekrardan ilkbaharda o kuru dalların içerisinden pıtır pıtır yemyeşil böyle yeşillikler, yapraklar patlıyor ve yeni bir doğum meydana geliyor ve diyorsunuz bak işte ne güzel ilkbahar geldi. Peki o ilkbaharın doğumun gelebilmesi için neye ihtiyaç vardı? Biliyorsunuz ki kışa ihtiyaç vardı. Eğer kış olmasaydı, bir ölüm olmasaydı bu doğum da olmayacaktı. Şimdi doğanın içinde bakarken bu döngü, bu süreç bize ne kadar normal geliyor. Ve iyi ki kış oldu, iyi ki o kadar yağmur yağdı, iyi ki kar yağdı. Ne kadar hatta kar yağarsa o yazın bereketi, bol sulanması, işte toprağın yavaş yavaş suyu emerek müthiş bir şekilde canlılık olması ne kadar hoşumuza gidiyor. Peki kendi hayatımızda, kendi varlığımızın tekamülün içerisinde öyleyse doğum ve ölüm neden bu kadar uzak ve neden birbirini beslediğini göremiyoruz? İşte burada öncelikle tabii ki bir şuur altı malzememiz devreye giriyor ve diyor ki sen eğer hazır değilsen doğum ve birbirine bu kadar yakın hissedemezsin. Ve birbirinden ayıracaksın. Hatta korkacaksın.
Ölmekten korkacaksın ki hayatı sevmeyi öğrenene kadar, hayatta barışana kadar, hayatın içinde görevlerini, vazifelerini hatırlayana kadar senin ölüm korkusuna ihtiyacın var. İşte bu sefer çeşitli deneyimler, olaylar, senaryolar yaşadıkları kişilerin bir film şeridi gibi ona belli empozisyonları, belli algıları vererek aman ölümden korkmak, kapalı yerden korkmak, yüksekten korkmak ve şöyle bir şey ki o ölüm korkusuna gerçekten kişiler bir muhtaçlık yaşıyorlar ve bu sayede aslında korunuyorlar da. Bu onların bir şekilde de korunması oluyor. Öyleyse bazı kişilerin ölümden korkmaya ihtiyacı var. Şimdi ben kendi hayatımdan birkaç örnek vermek istiyorum. Şimdi tabii fazla cesaret ne kadar doğru? Hani bazen hayat cesurları sever falan filan. Yok cesur olmak çok iyi. Ne kadar acaba? Şimdi sen eğer hayatının değerini ve kıymetini yeteri kadar bilmiyorsan, ölümden de hani neredeyse sıfıra yakın korkuyorsan fazla cesur olan çabuk ölür. Yani sakınmayı da bilmek lazım. Şimdi hatta birkaç tane böyle mesela böyle 17, 18, 19 yaşında çeşitli deneyimlerim vardı. Hani böyle dik kayalara, dağlara çıkmak yetmiyordu. Hani böyle bir de şu açılardan nasıl çıkarım? Acaba oralardan çıkar mıyım diye. Hani normal diyelim ki 8, 9, 10 metre yüksekliklerden düz atlamak yetmiyor. Saltolarla, ters parandelerle nasıl atlarım? Ve bunların birçoğunda çeşitli kazalar başıma geldi geçmişte. Ve şimdi o gün tabii bir sürü onların çeşitli şeylerini yaşadım geçmişte. Diğer taraftan da iyi ki o sakınmaları koymuş ve oralarda belli korkularla cesaretimi bazı konularla ilgili bir miktar ertelemişim. Evet tabii ki cesur olacağız. Fakat nereye kadar? Onun için sınırını ve haddini bilme konusunda bir kişinin bazen bazı bilgilere, deneyimlere de ihtiyacı olabiliyor. Şimdi burayı da özellikle koyduk. Onun için ne kadar sınırımızı, haddimizi maddi ve dünya ölçeğindeki belki realiteleri bilebiliyorsak o zaman yeryüzünde ve dünyada da doğru davranışlar sergileyebiliyorsak bu sefer diyor ki evet senin ölüm korkunu bırakabiliriz. Ve birçok kişi de bu sefer bir başka bir korku başlıyor. İşte cehennem korkusu, kabir azabı korkusu, öldükten sonra belirsizlik korkusu, ne olacak korkusu ya da toprak ve toprağın altında neler olacakla ilgili çeşitli korkular imajinatif olarak geliyor. Bunların her bir tanesi kişinin ihtiyacı ama bu ihtiyaçları gidererek bu halden özgürleşmek arkadaşlar çok önemli. Çünkü bu korkularla gidenler yani bedenini bu korkularla terk edenler için o korktukların misli yaşanacağı durumlar var. Bu sebepten dolayı dünyadan gerçekten de ölmeyi bilerek ayrılmamız çok önemli. Diğer taraftan da doğmak da çok önemli. Bir hale doğabilmek. Yani yeni bir şeye başlayabilmek. Şimdi diyelim ki bir annenin karnında bir bebeğin bir süresi var. Ve o sürenin içerisinde eğer işlerini, gelişimini vesaire tamamladıysa tam da vaktiyle ve zamanıyla doğabilmek çok önemli. Yani bir işe, bir duruma başlayabilmek, adım atabilmek, yeniyle buluşabilmek, bir ilişkiye başlayabilmek, tam vaktiyle evlenebilmek, tam vaktiyle çocuk yapabilmek, tam vaktiyle işte diyelim ki bir işten ayrılabilmek, tam vaktiyle bir ilişkiyi bitirebilmek, hem başlayabilmek hem bitirebilmek. Şimdi yeni bir enerjiyi buradan gelin birlikte açalım. Şimdi biz arkadaşlar gece oldu. Birazdan uykuya yatacağız. Değil mi? Şimdi uykuya yatarken bir olay
silsilesindeydik ve olaylar kapanıyor ve olaylar içinde ölerek bir alemin içine giriyoruz. Kabadan inceye, değil mi? Ve bu incede aslında doğuyoruz, rüyaya doğuyoruz. Olayda ölmeden, olayda gözünüzü kapatıp da uyumadan rüyaya doğabiliyor musun? Hayır. Rüyanın içerisinde rüyaya doğdun. Rüyanın içinde bir sürü haller, bir sürü durumlar vesaireler yaşıyorsun. Peki bunları yaşadın ki onları yaşarken de senin için gerçek bu ve rüyaları tamamladın. Artık diyelim ki burada rüyada ölme ve olayda doğma vakti geldi. Artık diyelim ki bu sefer rüyadaki halini kapatıp olay yani güne veya hayat dediğimiz sisteme doğuyorsun. Sabah oldu. Diyorsun ki ben şimdi uyandım. Ve o uyandığın hal senin için bir doğum. Şimdi bak ne yaptık? Yeni bir ölüm ve doğum koyduk. Peki rüyanın içinde her rüyadan rüyaya geçiş bir doğum ve ölüm müdür? Diyebiliriz diyelim. Evet ama diyebiliriz şimdilik. Diğer taraftan peki gün içinde bir sürü olaylar yaşıyorsun. Değil mi? Bambaşka kişilerle bambaşka olayların içerisine, alışverişlerin içerisine giriyorsun. Bunların her bir tanesi de birini bıraktığında diğerine geçebiliyorsun değil mi? İşte o bırakmak da aslında bir nevi ölüm diye nitelendirebilir miyiz? Evet. Peki şu ana kadar hayatında bir sürü arkadaşlıkların oldu. Bir sürü arkadaşlıkların başladı. O başladığı yere bir doğum ve bittiği yere de bir ölüm diyebilir miyiz? Ya da ilişkilerin oldu. Sevdin, aşık oldun. Bir süre belki birlikteliklerin, evliliklerin, ilişkilerin devam etti ve günün birinde ayrıldın. Bir bırakış oldu. Görmez, tanımaz ve tamamen unutmuş oldun. Peki bu ilişkide de bir öldüm diyebilir misin? Diyebilirsin. Peki bir taraftan rüyaların içerisinde her bir rüyadan başka bir rüyaya geçişin doğum ve ölüm. Bir taraftan her bir olaydan başka bir olaya geçişin başlangıç doğum ve bitiriş ölüm. Peki kainat ya böyle bir sistemle oluştuysa, böyle bir sistemle kurulduysa ve her an bir doğumla bir an başlıyorsa ve birazdan o an ölüp yeni bir an içerisinde yeni bir kainat ve bir evren kuruluyorsa ve sen eğer biraz önce ölebildiysen bu yeninin içerisine doğabiliyorsan böyle bir şey acaba mümkün mü? Peki öyleyse doğum ve ölümü şimdi nasıl değerlendirelim? Birbirinden ayrı mı bunlar? Birbirini besliyor mu? Şimdi gelin doğanın içinde bir daha bakalım. Bir yerimiz var. Bir göğümüz var. Yerde toprak var, su var, ateş var. Değil mi? Gökte hava var, bulutlar var, su var, ışık ve yine ateş var. Peki gökte toprak var mı? Var. Nasıl var? İşte o bütün çöl kumları göğe, toprağa ya da minerallerle gökyüzüne, bulutların içerisine alınıyor ve onlar bulutların içinde bir dölleyicilik yaparak yağmur yağdırıyorlar. Yani suyun gökyüzünden yağabilmesinin dölünü çöl kumları ve toprak yapıyor. Peki öyleyse su ve toprak, hava gökten yağıyor ve yeri besliyor. Su gökyüzünden yeryüzüne inmese göller, dereler, denizler oluşmayacaktı. Tamam da peki. Yani diyelim ki o gökyüzünden
yeryüzüne, dünyaya iniş diyelim, bir doğum diyelim. Ve günün birinde denizlerin içerisinde, derelerin içerisindeki su, o ışığın, güneşin ısısıyla buharlaşıp da gökyüzüne çıkmasa ya da saflaşıp sadeleşerek buhara dönüşmese, bulut olmasa, gökyüzünün içerisinde yeni bir bulut denizi oluşmasa ve bunun sebebi nedir? Yerdir deriz. Yani yer göğü besler, gök yeri besler. Diğer bir bilgiyle doğum ölümü besler, ölümse doğumu besler. Peki diğer taraftan bakalım. Şimdi birçok hayvanlar değil mi ölüyorlar, canlılar ölüyorlar, bitkiler işte vakti geldiğinde sararıp soluyorlar, ağaçlar devriliyorlar, kurtlanıyorlar ve o ölenler aslında başka daha sonraki gelecek canlıların besini oluyorlar. Gübre dediğimiz dahil aslında bir hayvanın içerisinden, bir canlının içerisinden aslında yenilip, somurulup bir ölümle aslında bir bırakış ile toprağı besleyen mineraller. Yine aynı şekilde çeşitli şekillerde dünyanın çeşitli yerlerine bedenini bırakan canlıların bedenleri değil mi toprağı besleyenler? Bitkilerin, hayvanların, insanların her bir tanesinin toprağa giden ve yine topraktan aldığıyla toprağı besleyen şeyler değil mi burayı besleyen? Öyleyse aslında dünyanın içerisinde zaten kendiliğinden doğum ve ölüm döngüsü var. Peki bu döngü olduğu halde bunu yeteri kadar insan kabul edebiliyor mu? Ya da bu bilgiyle yaşayabiliyor musun? Şimdi sen kendine bak. Ölümün bir realite olduğunu, doğumun bir realite olduğunu bilerek buranın sınırsız değil, sınırlı bir yer olduğunu, değil mi? Madde, materyal, metre. Bir ölçü, bir sınırı var. Madde sınırlı. Dünya sınırlı. Senin ömrün sınırlı. Ve bu sınırlı olan şey bir süreç. Burası dişi taraf. Dünya tarafı. Ama baş ve son, bir şeye başlamak ya da başlayamamak, bir şeyi sonuçlandırmak ya da sonuçlandıramamak. Burası eril ve ruhsal tarafın. Bu sebeple ruhsal tarafıyla, babasıyla barışamayanlar bir şeye başlayamıyor, başlamaktan korkuyor, doğmaktan korkuyor. Aynı zamanda bitiremiyor, sonuçlandıramıyor, yarım bırakıyor. Çünkü yine babayla barışamadılar. Şimdi ölmek demek çünkü aynı zamanda gerçekten bu hayatta helalleşerek gidebilmek demek. Bu hayatındakilerle helalleşemeden ölemiyorsun. Ya olur mu adam öldü? Hayır ölmedi. Devam ediyor. Yani o imajinatif safhada o yaşadığı ya da burada helalleşemediği ya da bırakamadıklarını bir kabir azabı olarak, imajinatif olarak hala yaşıyor. O ölmedi. Şimdi bunu başka bir şekilde anlatalım. Diyelim ki bir ilişki var. İşte diyorlar ki gittik biz boşandık. Tamam boşandınız ama kişi hala öfke, kızgınlık bilmem ne yollayıp duruyor. Şimdi diyoruz ki bak bu ilişki yaşıyor. Hayır bu ilişki öldü. Hayır ölmedi. Sen bunu canlı tutmak için öfkedir, kızgınlıktır, bağ kuruyorsun, örgü kuruyorsun. Yani burada ölebilmek için bırakman lazım. Onun için bu dünyayı da bırakabilmek için hakkını vermek, doğumun da barışıyla, bir taraftan ölümün de barışıyla aslında hayatta kucaklaşmak, hayatta kucaklamak önemli.